Herkese merhaba, ben İsa Sarı. Bu videomda yine Gearbest.com tarafından bana gönderilen JJRC'nin H8C kodlu kameralı quadcopterini inceleyeceğim sizler için. Her zaman olduğu gibi ürünün kutusuyla başlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere son derece sade ve şık bir kutuyla gelmekte bu quadcopter. Kutunun arka tarafında H8C ile ilgili teknik özelliklerden bazılarını bulabilmek mümkün. Bunlardan bir kısmı şöyle: 360 derece takla atma özelliği, 500 mAh'lik batarya ve 300 metre kontrol mesafesi. H8C'nin iki rengi mevcut. Bunlardan biri siyah, biri beyaz. Bana geleni siyah renkte olanı. Görüyorsunuz, beyaz renkte olan da oldukça şık. Birazdan kutu açışını yapacağız. Ama önce boyutlara geçelim. Metremizi aldık. Genişlik yaklaşık 38 santim. Yükseklik yaklaşık 29 santim. Ve şimdi derinliği ölçeceğiz. Derinlik ise yaklaşık 9 santim kadar. Bu yönüyle taşınabilir olduğunu söyleyebilirim. Yani bir sırt çantasına rahatça sığabilir. Şimdi kutunun ağırlığına geleceğiz. Kartımızı aldık. Grama geçiş yapacağız. Ve daramızı da aldıktan sonra, evet, şu anda kutuyu koyduk. Biraz daha düzeltelim tartıyı. Tam 750 gram. Ürünün kutu ağırlığı tam 750 gram. 1 kilogramın altında olması iyi sayılır kargo taşımacılığı açısından. Şimdi ürünü kutusundan çıkartacağız. Önce burada kelepçeyi kaldırdık. 2 kademeli kartonu açtık ve oldukça ince bir naylon bizi karşıladı. Bir kısmı yırtılmış, sorun değil. Kullanma kılavuzu üst kısımda. Ve kutunun içerisinde ufak bir kullanma kılavuzu daha var. Bir kısmı Çince, öteki taraf İngilizce olsa gerek. Evet, İngilizce ve Çince kumandayı tanıtan bir kitapçık diyebiliriz veya bir sayfa. Bunun yanı sıra oldukça kapsamlı bir kullanma kılavuzu. Bu kısmı İngilizce. Quadcopter'in genel özellikleri, modları, bataryanın nasıl takılacağı, nasıl şarj edileceği vesaire. Diğer kısım Çince. Son derece kapsamlı bir kullanma kılavuzu. Şimdi esas ürüne geçebiliriz. Yukarıdaki koruyucu katmanı kaldırdık. Gördüğünüz gibi oldukça şık ve kullanışlı bir şekilde paketlenmiş. Her şey yerli yerinde diyebiliriz aslında. Önce bu poşetle başlamak istiyorum. Poşetin içerisinde 4 adet yedek pervane var. Bunun yanı sıra bir tornavida ve bir de kart okuyucu diyebiliriz. Pervaneler şu şekilde. Gördüğünüz siyah. Yalnız bunlardan ikisi saat yönünde, ikisi saat yönünün tersinde olmak üzere toplam 4 pervane. Kenara koyduk. Sırada kart okuyucu. Son derece ufak. Micro SD kartları okumak için uygun. Gördüğünüz gibi. Kapağını taktık. Micro SD yuvasını da gördünüz. Ve bir tornavida. Bu tornavidayı pervane koruyucuları monte etmek için veya iniş takımlarını helikopterle cihazımıza birleştirmek için kullanacağız. Şimdi bunları bir kenara koyalım ve kutunun içerisinde başka neler var bunlara bakalım. Pervane koruyucular, ama bunlardan önce size kumandayı tanıtmak istiyorum. Son derece ufak bir kumanda ve mod 2, yani gaz çubuğu sol tarafta. Oldukça yaygın şekilde kullanılan mod. Açma kapama tuşu burası. Kamera ayarlarının olduğu tuşlar ve trim ayarları sol tarafta, sağ tarafta. Üst kısımda 2 tuş var. Arka kısımda batarya yuvası mevcut. 4 adet AA kalem pille çalışmakta bu kumanda. Batarya yuvasını kapattık ve ön kısma tekrar bakalım. Ekranımız burada mevcut. Sabit ekran. Alt kısımda herhangi bir şey yok. Kumanda genel olarak böyle. Kumanda ile ilgili daha fazla detaya videonun ilerleyen kısmından da değineceğim zaten. Şimdi bunlar da pervane koruyucu kısaca. Pervaneler herhangi bir çarpmaya karşı korunmasını sağlamakta. Bunlar iniş takımı.
Birazdan monte edeceğiz bunları da. Ve şarj cihazı. Quadcopter'in içerisine gelen bataryayı bu şarj cihazı ile şarj edeceğiz. Duvar tipi bir cihaz. Ve üzerinde bir led var, ufak bir led. Bu led kırmızı ve yeşil yanmakta. Buna göre bataryanın hangi konumda olduğunu görebilmekteyiz. Ve değişik bir bağlantı portu, bağlantı yuvası. Şarj cihazını da kaldırdıktan sonra şimdi quadcopter'in kendisine geçebiliriz artık. Oldukça hafif. 100-150 gram arasında olduğunu tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi ve son derece şık. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Şimdi ürünün boyutlarını ölçmeye geçebiliriz. Metremizi aldık. Burada dikkat ettiğim husus pervanenin en uzun tarafından ölçmek. Bu sayede toplam uzunluğu yani maksimum uzunluğunu görebileceğiz. Yaklaşık bu da 36-37 santim kadar. Gövdenin boyutu ise yaklaşık 10 santim ve yükseklik ise yaklaşık 8 santim kadar. Tabi iniş takımıyla bu biraz daha artacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi ürünün ağırlığına geleceğiz. Bu önemli bizim için. Tartımıza yerleştirdik ve 134 gram. İniş takımları önemliydi. Bunları da dahil ettiğimiz zaman toplam ağırlık 142 gram oldu. Ve isteyenler pervane koruyucuları da dahil edebilirler. Bunlarla birlikte toplam ağırlık ise 150 gram oldu tam tamına. Yani tam kamera, batarya ve iniş takımı hatta pervane koruyucularla birlikte toplam ağırlık 150 gram. Bu da makul bir ağırlık diyebiliriz. Şimdi iniş takımlarını monte edeceğiz. Gördüğünüz gibi buradaki yuvalara çıkan kısımları taktıktan sonra bu vidayı da sıkacağız. Yanında gelen tornavida ile bunu yapabiliriz, çok basit. Diğer iniş takımını da yerine yerleştirdik ve şu anda quadcopterimiz aslında uçmaya hazır diyebiliriz bir bakıma. Tek yapmamız gereken açma kapama tuşunu kullanmak ve quadcoptere güç vermek. İçerisindeki batarya bir miktar şarj ile geliyor. %50 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Pervane koruyucuları ise bu şekilde motorun hemen üstüne monte edebiliriz. Yine orada bir yuva mevcut. Yuvaya geçirdiğimiz zaman ve vidasını da sıktığımız zaman pervane koruyucumuz hazır demektir. Pervanelerin dönüşünü hiçbir şekilde etkilemiyor. Oldukça sert bir plastikten yapılmış. Bu sayede çarpmalara karşı cihazımızı koruyor. Şimdi quadcopterin altına bakalım. Burada on-off tuşu yani açma kapama tuşu. Buna bastığımız zaman ledlerin yandığını göreceksiniz. Arka kısımda kırmızı led. Bu quadcopterin arkasını gösteriyor aynı zamanda. Yan tarafta mavi. Ön tarafta beyaz. Ve yine yan tarafta mavi renkte led. Biraz daha detaylı bakacak olursak. Bu anda kontrolü kapattık. Bu quadcopterimizin kamerası. Hemen orada bir micro SD kart gözümüze ilişti. 2 GB'lık ortalamanın altında kalitede bir micro SD kart. Kameramız bu şekilde çıkabiliyor. Eğer kamerasız kullanmak isteyenler olursa bu şekilde uçuş yapabilirler ve bu da uçuş süresini yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika arasında artırabilir. Sökmesi oldukça kolay. Aynı zamanda takması da kolay bunun. Batarya yuvası bu şekilde açılmakta. Yuvamızı açtık ve batarya gördüğünüz gibi karşımıza çıktı. Oldukça sağlam bir şekilde yerine oturmuş. Kapağın açılması veya bataryanın düşmesi söz konusu olamaz. Bataryaya daha yakından bakacak olursak hemen bakalım. 500 mAh'lik ve 7.4 voltluk bir batarya. 2S gördüğünüz gibi yani iki katmandan oluşuyor aslında. Ve bataryanın bağlanma noktası. Bu da oldukça ilginç. Daha önce herhangi bir üründe rastlamadım bu tür bir bağlantı yuvasına. Çıkarttık. Gördüğünüz gibi değişik tabir edebileceğim bir bağlantı yuvası. Bu şekilde kolayca monte edebiliyorsunuz ama çıkarması biraz daha zor. Öyle ifade edeyim size. Bataryamızı tekrar yuvasına koyduk. Bu şekilde sıkıştırdıktan sonra kapağımızı kapatabiliriz. Evet, JJRC E8C ile ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Yalnız burada belirtmem gereken bir husus var. Bu quadcopter Cheers'in CX-20 adlı quadcopterin bir imitasyonu gibi sanki.
Yani görünüş olarak onu andırıyor. Videomun ilerleyen kısımlarında quadcopter'in kumandası ile ilgili ileri seviye özelliklere değineceğim ve kısa bir test uçuş videosu da sizlere göstereceğim. Aynı zamanda quadcopter'in nasıl 360 derece takla atabildiğini de sizlere izlettireceğim. Şu anlık genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Videonun bu kısmında H8C'nin kumanda özelliklerinden size bahsetmeye çalışacağım. Kumandayı açmadan önce gaz çubuğunun en altta olduğundan emin olmanız gerekmekte. Bu bazen tehlikeli sonuçlar doğurabilir çünkü. Kumanda ortadaki kırmızı tuşa basılınca açılmakta ve gördüğünüz gibi ekrana yazılar ve ifadeler geldi. Bu şekilde hareket yaptığınız zaman kumanda ile H8C eşleşmekte ve ardından yüzde olarak çubukların hareketlerini görebilmekteyiz ekranda. Kumandanın sol çubuğu quadcopter'in aşağı ve yukarı yönde hareketini sağlıyor. Şu anda quadcopter'imiz aşağı doğru inmekte. Bu çubuk sağa sola hareket edildiğinde ise quadcopter'imiz kendi ekseni etrafında dönmekte. Soldaki çubuk quadcopter'in ileri ve geri yani bize doğru hareketini sağlamakta. Bunlar ise sol ve sağ. Yani quadcopter'in sağa ve sola dönmesini sağlıyor bu çubuk aynı zamanda. Yukarıda iki adet tuş var. Bunlardan ilki soldaki quadcopter'in bir bakıma hızını ayarlıyor. Şu an %75, %100, %25. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. %50, %50 daha hızlı uçacak. %75, %75 daha hızlı uçacak ve %100 yani normale göre 2-3 kat daha hızlı uçacak şu anda. Başlangıcı %25. Bu ise takla atma tuşu. Yani 360 derece takla. Bu tuşa bir defa bastığınız zaman sesi duyacaksınız. Daha sonra sol çubuğu istediğiniz yönde hareket ettirdiğinizde quadcopterimiz takla atmaya başlayacak. Bunu istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Yalnız yerden en az 2-3 metre yüksekte yapmanızı tavsiye ederim bu işlemi. Buradaki çubuk tuşlardan en sağdaki gördüğünüz gibi quadcopter üzerindeki ışığın açılıp kapanmasını sağlamakta. Alttaki tuş video kaydı. Video simgesini göreceksiniz. Sabit yandığı zaman video kaydı anlamına gelir. Şu anda video kayıt yapmakta. Tekrar bastığımız zaman video kaydı durmakta. En üste bastığımız zaman fotoğraf çekmekte quadcopterimiz. Bu ise bir bakıma kalibrasyon diyebiliriz. Çok fazla bir işlev yok aslında. Bunlar ise trim ayarları. Quadcopterimizde sağa sola veya ileri geri herhangi bir yöne savrulma varsa buradaki trim ayarları sayesinde bu savrulmayı minimuma indirebiliriz. Yani bir bakıma hover'da tutmak dedikleri, dengede tutmak dedikleri işlemi buradaki trim ile sağlayabiliriz. Ekran üzerinde gördüğünüz gibi quadcopter ile kumanda arasındaki çekim ve batarya seviyesi, aynı zamanda diğer yüzdelik dilimleri göreceksiniz. Kumandanın alt kısmı. Kumanda hakkında söyleyeceklerim bu kadar.